Gökçe ile Astroloji kanalına hoş geldiniz efendim. 23-29 Mart haftası haftalık burç yorumuyla karşınızdayım. Evet, bugün özel bir gün. Bugün bayramın birinci günü. Evet, hepinizin bayramını gerçekten en içten dileklerimle gönülden kutluyorum efendim. Umarım sevdiklerinizle birlikte huzurlu, keyifli bir gün geçiriyorsunuzdur. İşte ben de bu yüzden bu hafta böyle çok uzun anlatmayacağım, tamam mı? Çünkü ziyaretlere gideceksiniz, size gelecekler. Dolayısıyla sizi hiç yormayacağım bu hafta. Çok hızlı, net ve hatta direkt bir program yapacağız. Evet, şaşırdınız değil mi? Çünkü bu hafta öyle detayda zaten boğulacak bir haftada değil işin açıkçası. Aksine herkesin çok net anlaması gereken bir haftadan geçiyoruz. Anlaştık mı? Evet, birazdan yorumuma başlayacağım ama onun öncesinde bir kez daha hatırlatmamı yapmak isterim. Evet, cep telefonlarından izliyorsanız efendim hype'lamayı unutmuyorsunuz ve tabii ki videomu beğenmeyi ve yorumlar kısmında da o güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmuyorsunuz. Tabii ki kanalıma da abone oluyorsunuz. Evet, şimdi çok önemli bir eşiğin içindeyiz. Evet, Merkür Retrosu çok şükür bitti. Herkes şöyle derin bir çeksin. Yani haftalardır yaşadığımız o iletişim karmaşası, neler yaşadık neler değil mi? Yanlış anlaşılmalar oldu hem de nasıl. O ertelenen işler, hani o bir türlü netleşmeyen konularımız var ya, artık çözülmeye başlıyor. Yaşasın. Ama bu arada herkesin yaptığı bir hata var. Evet. Neymiş o hata Gökçe Hanım? Rahatladık deyip böyle gevşediniz. Hayır, gevşemek yok. Tam da burada işte yanılıyorsunuz desem gerçekten. Çünkü bu hafta ne oluyor biliyor musunuz? Gökyüzü bize şunu diyor çok net. Tamam, artık konuşabilirsin de ama söylediğinin de lütfen arkasında duracaksan konuş diyor. Ya hadi bakalım buyurun. Çünkü bu haftanın asıl konusu şu. 25 Mart'ta Güneş'le Satürn yan yana geliyor. Gökçe Hanım ne oluyor? Şimdi bu ne demek? Artık hayat seni ciddiye alıyor demek. Yaşasın. Bak bu güzel. Ama sen kendini böyle ciddiye alıyorsan, hani böyle kaçtığın konular, ertelediğin kararlar, hani sonra bakarım dediğin, hani hep böyle ertelediğin işler vardı ya, konular vardı ya. İşte bunların hepsi ne oluyor biliyor musun? Önüne geliyor. Bu hafta öyle yarım yamalak konuşmalar, hani ucu açık işler, belirsiz ilişkiler dönemi değil. Yani ya netleşiyorsun, bak çok net, ya da hayat seni üzgünüm ama senin adına netleştiriyor. Anlaştık mı? Ya aslında şöyle bir şey söyleyebilirim videonun hemen başında. Videonun sonunda da aynı cümleyi kuracağım. Ana tema ne biliyor musunuz? Netleşmek. Evet. O yüzden bu hafta çok net bir mesaj var. Bu kelimeyi çok duyacaksınız bu video içinde. Nedir bu mesaj? İletişim açılıyor. Evet, ama sorumluluk da başlıyor. Yani konuştuğun şeyin böyle bir sonucu var, attığın adımın da bir karşılığı var demek. İşte bu hafta öyle laf olsun diye konuşmak kesinlikle yok. Bir cümle kurarsın, hayatının yönü değişir. Bir karar alırsın, değil mi? Uzun vadeli o kapılar sana açılır ya da kapanır. Hadi şimdi gelin çok fazla uzatmayalım, değil mi? Videonun başında da öyle söyledim. Hiç uzatmadan direkt konuya gideceğim dedim. O zaman hiç uzatmıyorum. Burçlara geçelim mi? Bakalım bu ciddi ama hani bir o kadar da belirleyici haftada bizleri neler bekliyor? Tabii ilk sırada sevgili Koç ve yükselen Koçlar var. Şimdi söz verdiysen yapma zamanı diye senin için bir başlık attım. Bak bu çok önemli. Şimdi Koçlar, bu hafta gökyüzü sizi netleşme ve harekete geçme konusunda çok güçlü bir şekilde destekliyor. Bak bu desteği arkanıza aldıysanız vardır bir hikmeti kerameti, değil mi? Çünkü uzun zamandır bekleyen işleriniz, ertelenmiş kararlarınız ya da hani böyle yarın yaparım dediğiniz konular ne oluyor biliyor musunuz? Bunlardan kaçamıyorsunuz. Önünüze geliyor. Özellikle bakın altını çizelim. İş hayatında ya da ne bileyim böyle hani uzun zamandır evet başka bir işte çalışıyorsunuzdur ama hani herkesin hayalidir ya kendi işini kurmak. İşte kendi işini kurmak istediğin bir düzende gerçekten söylüyorum, önemli adımlar atılabilir. İşte bak gökyüzü seni destekliyor. Eğer böyle bir düşüncen varsa hiç tereddüt etmeden o adımı at derim. Ama şimdi bir amayı da eklemem lazım. Evet, şunu da unutma, hemen söyleyeceğim. Şimdi bu hafta attığın adımın arkasını getirmek zorundasın. Hani böyle laf olsun diye böyle bir gaza gelip de böyle ya ben bunu yaparım ne olacak ya Ahmet, Mehmet, Ayşe de yapıyor ben niye yapamıyorum gibi böyle bir gaza getirirsen kendini ya da etraf tarafından böyle bir gaza geleceksen sakın. Yani bunu gerçekten yapmak istiyorsan bu adımı at. Sonra bana yorumlarda deme Gökçe Hanım siz bana adım at dediniz ben attım. Sonucunu düşünmeden plan
plansız programsız hareket edersen yani yarı yolda kalırsın, tamam mı? Hani bir başlayalım. Bakarız, dönemi değil. Bak net söylüyorum, baştan anlaşalım. Patronunla, ortakla ya da böyle bir üstte yapılacak konuşmalarda ciddi sonuçlar doğurulabilir. Bu yüzden de ağzından çıkacak her cümleyi ne yapacaksın? Tartarak söyleyeceksin. Aceleyle verilen sözler böyle ileride sizi zor durumda bırakabilir. İşte bu hafta sizin için aslında fırsatlı, bak önemli, fırsatlı ama aynı zamanda da tabii ki sorumluluk isteyen bir hafta olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Dikkat etmen gereken bir şey ne biliyor musun? Sabırsızlıkla başlayıp böyle yarım bırakmak. Bak bunu yaparsan sevgili koç ve yükselen koçlar vallahi bozuşuruz. Bak ana temayı söyledim. Sabır. Evet, adım atacaksın, gökyüzü seni bu hafta destekliyor ama o fikrini, o adımını hayata geçirirken de planlı programlı olacaksın, tamam mı? Neye başladığını ve nasıl yol alacağını bilmen lazım. Bilmiyorsan suçlusu ben değilim, gökyüzü de değil, tamamen sensin. Evet sevgili boğa ve yükselen boğalar. Sizin için nasıl bir cümle kurmak istedim biliyor musunuz? Sakladığın konular önüne geliyor. Maalesef. Evet. Sevgili boğalar, bu hafta gökyüzü sizi yüzleşme ve net konuşma konusunda birazcık zorlayacak, tamam mı? Özellikle hani böyle uzun zamandır içinize attığınız, görmezden geldiğiniz bir konu vardır ya. Ya hepimizin içinde yok mudur böyle konular Allah aşkınıza? Ya şimdi zamanı değil, kendimi hazır hissetmiyorum, zamanı geldiğinde konuşurum dediğimiz şeyler. Muhakkak insanız. İşte bu konular ne oluyor biliyor musun? Gündemine geliyor, kaçamıyorsun. Bu bir aile meselesi de olabilir. İş ortamında yaşanan bir rahatsızlık da olabilir. Ya da ne bileyim hani birine söyleyemediğin bir söz vardır. İçinde kalmıştır böyle. O içindekileri dökememişsindir. Tamam, sakin. İşte bu hafta ne yapıyorsun? Bu konuları konuşuyorsun. Hatta bak sana yine sır bak veriyorum, tamam mı? Bu konuları konuşuyorsun. Ama bu konuda öyle hemen hadi konuştuk, öyle şapalap şupalap diye gitmeyecek. Yani kapanmayacak, tamam mı? Evet, gökyüzü seni destekliyor ama açık olursan destekliyor. Yani sadece konuştun, hayır. Netleştireceksin. Anlaştık mı? Yarım kalmayacak yani. Kapalı, ima ederek konuşmalar seni daha çok yoracak. Bak ne dedim? Net olacaksın. Sadece ben gökyüzü bana bu hafta konuş dedi konuşayım değil. Net olacaksın. Kapalı, böyle üstü kapalı, imalı falan yok. Net, direkt söyleyeceksin. Bir de kariyer tarafında beklediğin bir gelişme, bir haber ya da böyle bir teklif netleşecek biliyor musun? Evet. Ama burada aynı şey yine geçerli. Net olmazsan sonuç alamazsın. Ne dedim size programın başında? Bu kelimeyi çok duyacaksınız. Net, bak net. Bu hafta net olma haftası, tamam mı? Net olacaksın ki sonucu göresin, tamam mı? Bu hafta dikkat etmen gereken şey biraz ertelemek, azıcık da susmak. Çünkü sustukça konu ne olacak? Büyüyebilir. Ama açık ve net olursan o rahatlayan taraf kim olacak? Haliyle sen olacaksın tabii ki. Anlaştık mı? Tamam, güzel. İkizler ve yükselen ikizler. Bakalım beni neler bekliyormuş. Evet sorumluluk getirir. Yani bu cümleyi uygun buldum. Şimdi ne demek bu diyeceksiniz. Evet, ikizler bu hafta gökyüzü ne yapıyor biliyor musunuz? Sizi, sosyal çevre, işte bağlantılar ya da ne bileyim böyle yeni fırsatlar konusunda bak gerçekten güzel destekliyor. Özellikle böyle bir arkadaşımızdan, bir tanıdığımızdan ya da çevreden gelen bir teklif, tamam mı? Bu işbirliği olabilir ya da böyle bir ortaklık konusu gibi konular. Bak bunlar gündeme gelebilir. Güzel şeyler değerlendirilebilir mi bakalım. Normalde hemen böyle heyecanlanıp tamam hadi yapalım ortak kanka diyebilirsiniz. Ama ben ne diyorum? Bu hafta öyle değil. Evet, ne yapacağız? Bu hafta vermiş olduğumuz her sözün arkasını getirmek zorundayız. Bak sizin için de çıktı. Anladınız mı? Bu hafta bizim için, ikizler için de az önce koç için de söyledim, boğa için de söyledim. Bakın netleşmek evet anahtar kelime ama bir şeyi kafamızda düşünüyoruz ve bunu hayata geçirmek istiyoruz. Mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Anlaştık mı? İkinci anahtar kelime de bu. Yani bir sohbet değil, ciddi bir adım. Bak işte ne güzel söylemişim. Eğer böyle düşünmeden kabul edersek, o az önce vermiş olduğum örnekteki teklifi, işte iş teklif olabilir, ortaklık teklifi olabilir dedim ya. Hani normal zamanda olsa hemen yaparım diye atlarız dedik. Yani
bu durumu düşünmeden eğer kabul edersen ne oluyor biliyor musun? İleride sana bak ciddi derecede yük olacak, benden söylemesi. Ne yapalım Gökçe Hanım derseniz de ben de derim ki size biraz yavaşlayın, dinleyin, öyle karar verin. Anlaştık mı? Çünkü gökyüzü size zaten fırsat veriyor ama sorumlulukları da birlikte veriyor. Tamam. Dikkat etmen gereken tabii ki şey şu. Böyle aynı anda ne bileyim her şeyi almak istemek. İkizlerin doğasında bu sabırsızdır değil mi? Böyle çok canı tezdir. Az ama doğru seçim yaparsan kazanan taraf her zaman olduğu gibi yine sen olursun. Anlaştık mı sevgili ikizler? Geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Sizin için en uygun cümle ne biliyor musunuz? İş hayatında ciddiyet testi. Çok önemli. Şimdi detaylar. Yengeçler bu hafta gökyüzü sizi kariyer ve sorumluluk alanında böyle ciddi bir sınavdan geçirecek. Aman diyorum yani. İş yerinde böyle üstlerle yapılacak konuşmalar, tamam, yeni görevler ya da hani böyle mevcut işinizle ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir. Bak dikkat. Buralarda biraz yavaşlıyorum. Siz de sakin sakin izleyin, tamam mı? Hani ben bu işi yapmak istemiyorum dediğiniz bir konu varsa, ki eminim vardır, böyle kafa sallıyorsunuz. İşte bu hafta ne oluyor biliyor musunuz? Ya net bir şekilde duruş sergilemeniz gerekecek, tamam mı? Üzgünüm ama çok net. Ya da o sorumluluğu maalesef kabul edeceksiniz. Yani ben burada ana temaları veriyorum. Tabii ki yorum, tercih tamamen size kalmış. Ben şimdi burada ahkam kesemem. Bas istifanı git, kabul etme kardeşim. Nasıl böyle bir şey denilebilir değil mi? Kimse diyemez, ben de demiyorum. Ben sadece size ana başlıkları veriyorum, tamam mı? Dikkat etmeniz gereken konuları, kararı size bırakıyorum. Evet, ortada kalma şansın yok. Çok üzgünüm. Özellikle böyle iş ortamında yapılan bu konuşmalara çok dikkat et, olur mu? Ne olur. Söylediklerin yanlış anlaşılmaya açık değil, direkt ciddiye alınacak. Bak böyle bir ihtimalin de yok yani, anladın mı? Hani Ali, Ahmet, Mehmet, Ayşe sana sesleniyorum. Hani ya ben konuşayım boş ver gibi değil. Aman bak, her kelimen ciddiye alınıyor. Gökyüzü sizi yükseltmek için destekliyor ama bunun karşılığında da senden tabii ki küçücük de bir şey istiyor haliyle. Disiplin istiyor ve anahtar kelime neydi? Netlik. Evet, bu hafta dikkat etmen gereken şey kararsızlık ve geri adım atmak. Net olursan yolun gerçekten açılır. Ama böyle kaçarsan maalesef baskı artacak. Onu da belirtmem lazım. Çok kötü değilsin, değil mi? Wow denilecek bir haftada değil. Ama dikkatli olursan, net olursan, kaçmazsan haliyle bu haftayı sakin atlatacaksın diyelim ve noktayı koyalım. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar, ciddiye alınmak istiyorsan kardeşim sen de ciddi ol. Çok güzel bir cümle. Şimdi aslanlar bu hafta gökyüzü size özellikle eğitim, yurt dışı, böyle hani yurt dışı diyorum ama hani yurt dışı bağlantılı işler, tamam mı? Hani böyle gezme mezme amaçlı değil. Resmi süreçler ve uzun vadeli planlar konusunda destekliyor. Güzel. Uzun zamandır hani şunu da bir araştırayım dediğim bir konu varsa ne oluyor biliyor musun? Artık ciddiye alma zamanı gelmiş diyor sana gökyüzü. Sen de ciddiye al. Bir başvuru olabilir, bir evrak işi olabilir, bir eğitim olabilir ya da böyle bir yol planı. Anlatabiliyor muyum? Bir değişiklik gündeme gelebilir. Ama tabii ki hemen burada da söylemem lazım. Şunu da bilmen lazım. Bu hafta ya bakayım şöyle bir denerim. Hani haftası değil. Bak hiç kimse için değil, senin için de değil. Ya gerçekten bu işin içine böyle tam anlamıyla bodoslama gireceksin ya da ne diyeceksin? Yok ya hiç bana göre değil. Ben bu maceraya atılmayayım, düzenimi bozmayayım. Tamamen bırakacaksın. Özellikle bak bu örnekleri verirken özellikle altını çizmek istediğim yer resmi yerlerle yapılacak görüşmeler. Bak çok önemli bunlar. Anladın mı? Yani bir kere bu şans ayağına geliyor, çok iyi değerlendir. Tamam? Kararsız kalmayacaksın. Ya hep ya hiç. Resmi yerlerle yapılacak olan görüşmeler dedim. Ya da başvurularda böyle eksik, yarım iş yaparsan maalesef bunlar haliyle sana geri dönecek. Olumsuz olacak. İşte gökyüzü size kapı açıyor. Gökyüzü çok böyle bencil davranmadı bak bu hafta bize, değil mi şu ana kadar? Evet, kapı açıyor ama siz eğer o kapıdan ciddiyseniz, bak gerçekten yapmak istediğin şey her ne olursa olsun, hayatınla ilgili, kendinle ilgili, tamam mı? Bu konuda ciddiysen gökyüzü sana diyor ki ben zaten kapımı açıyorum, gel. Ama ciddi değilsen maalesef de tabii sıkıntı yaşarsın. Yani dikkat etmen gereken aslında şey şu: umursamazlık ve erteleme. Bak bunları asla yapmıyorsun. Başlıkta da ne dedim? Ciddiyet istiyor ama senden de aynı şekilde ciddi ol diyor. Bu hafta hadi siz de toparlayalım. Bu hafta işini gerçekten sıkı tutan kazanır. Gevşek bırakan da
Bay bay. Evet sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Şimdi sizin için uzun uzun düşündüm ama çok uygun bir cümle buldum. Para konusunda net olmazsan zorlanırsın. Şimdi Başaklar, bu hafta gökyüzü sizi aslında ortak para, borç ödemeler ya da ne bileyim böyle maddi düzen konularında aslında hem destekliyor hem de test ediyor, biliyor musunuz? Evet, yani biraz zor. Özellikle böyle bir ödeme planınız varsa, bir borç kapatma gibi düşünceniz varsa ya da ne bileyim böyle bir alacak meseleniz varsa artık netleşme zamanı diyebilirim. Hani böyle sonra hallederim dediğiniz ne varsa, tamam mı? Bu çok geniş bir cümle. Hani sonra hallederim dediğin ne varsa maalesef önüne gelecek. İşte buna mesela ne gibi örnek verebilirim diye düşündüm. Mesela banka işleri, evet, krediler, ödemeler, vergi, anladınız mı? Hani bunlar gerçekten çok önemli konular değil mi? Gerçekten ciddiyet isteyen şeyler şimdi bunlar, tamam mı? O yüzden gökyüzü sana şunu söyleyecek. Doğru plan yaparsan rahatlatırım seni. Ama hani böyle gelişi güzel hareket edersen de bak seni vallahi de billahi de zorlarım diyor. Anlaştık mı? Ya bak buralar gerçekten hani biraz böyle çok fazla ciddi bir konu olduğu için böyle bir tık böyle size sempatik görünmeye çalışıyorum ama yani bu sempatikliğin altında da bir şöyle bir durun, düşünün derim. Hani birine böyle borç verdiysen yani istemek zorunda da kalabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Ya da ne bileyim mesela hani sizden işte bir ödeme talep edilebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada işin özü bak hep parayla ilgili. Başlık da zaten o yüzden de çok düşünmüştüm. Dikkat demiştim. Evet, yani dikkat etmen gereken şey aslında bu dönemde maalesef ve maalesef detayları atlamayacaksın. Bak bunlar senin için çok önemli, tamam mı? Bu hafta böyle küçük bir ihmal bak maalesef büyüyebilir, tamam mı? Planlı hareket edeceksin. Planlı hareket etmezsen bu hafta senin için gerçekten maddi manevi haliyle maddi anlamda bir sıkıntı yaşadığın zaman maneviyatında düşecektir, değil mi? Stres olursun, üzülürsün. Ne olursun planlı hareket et ki elin güçlensin. Anlaştık mı? Söz ver bana. Evet sevgili terazi ve yükselen terazilere geldik. Şimdi ilişkilerde netlik zamanı. Evet sizin de bakın ilişkiler. Anahtar kelime. Netlikti. Bir de yanına ilişkiler eklendi. Şimdi teraziler bu hafta aslında gökyüzü sizi gerçekten ilişkiler konusunda çok net bir noktaya getiriyor. Şimdi iyi mi kötü mü bakacağız. Bu bir aşk ilişkisi olabilir, tamam mı? Bir ortaklık olabilir ya da böyle yakın bir iş bağlantısı diyelim, tamam mı? Hadi burayı böyle toparlayalım. Evet uzun zamandır böyle idare edelim dediğiniz bir durum varsa artık bunun idare edilemez hale geldiğini üzgünüm ama buradan söylemem lazım. Karşı taraf evet sizden netlik isteyecek. Aslında hep ilişkilerde böyle değildir. Sadece karşılıklı ilişkiler olarak düşünmeyin. Hayatın geneli de böyle değil mi? Hep birbirimizden netlik, dürüstlük bekleriz değil mi? Sizin için de bu hafta öyle bir hafta. Ya da siz böyle karşı taraftan bunu talep edebilirsiniz. Çok normal değil mi? Yani karşı taraf bekliyorsa ben de isterim. Konuşmalar böyle ciddi olacak. Alınan kararlar böyle kolay kolay geri dönmez kararlar olacak. Anlaştık mı? Ya sizin için bir tık böyle evet zor bir hafta. Gökyüzü de aslında hemen burada devreye giriyor. Ne diyor biliyor musunuz? Doğru iletişim kurarsan seni desteklerim diyor. Ama kaçarsan, net olmazsan üzgünüm diyor. Seni zorlarım. Tamam. Zorlanmak istemiyorsan ne yapıyorsun? Güzel bir iletişim kuruyorsun. Net olacaksın. Özellikle böyle hani kırılmasın diye sustuğun konular vardı ya senin. İşte bu hafta onlar büyüyebilir. Aman dikkat et derim. Bak bir şey daha söylemem lazım. Dikkat etmen gereken gerçekten çok önemli bir şey daha var. Dengemi koruyayım derken kendinden vazgeçmek bak senin için çok önemli. Tamam mı? Ya bir denge kurayım, denge oluşturayım derken kendinden vazgeçiyorsun. Dengeni kur, kendinden de vazgeçme. Bu hafta senin için net bir cümle kuruyorum ve noktayı koyuyorum. Netsen kazanırsın. Nokta. Ve akrep, yükselen akrepler. Sizin için nasıl bir cümle kurdum biliyor musunuz? Günlük hayatta düzen kurma zamanı. Siz bir tık böyle daha hafif geçireceksiniz gibi görünüyor değil mi? Detaylar. Şimdi akrepler bu hafta evet gökyüzü sizi iş ortamı, günlük düzen ve sağlık konularında ciddiyete çağırıyor. Özellikle iş yerinde böyle artan sorumluluklar, yoğun tempo ya da böyle hani yapılması gereken işler biraz sizi sıkıştıracak, tamam mı? Sonra yaparım dediğin işler birikecek ve maalesef önüne böyle dağ gibi gelebilir, yığılabilir. Ama güzel tarafı da var. Ondan da bahsedeyim. Hani şimdi güzel tarafı da şu. Düzen kurarsan, tamam mı? Çok hızlı toparlayacaksın. Hani planını programını yaparsan o dosyalar önüne yığılmayacak.
belki böyle tek tek gelecek. Anlaştık mı? İş ortamında yapılacak bir konuşma ya da alınacak bir karar çalışma düzenini tamamen de değiştirebilir. Bak, böyle de bir sürprizle karşılaşacaksın. Gökyüzü şimdi beni destekliyor mu Gökçe Hanım, siz ne söylüyorsunuz diyeceksiniz. Gökyüzü destekliyor sizi ama disiplinli, kararlı olursan. Yani bu hayatta da her şeyin bir bedeli yok mu? Yani bir şeyleri verirken mutlaka karşılığında olması lazım, değil mi? Evet, ben sana güzel imkanlar sunuyorum ama sen de bir şeyler yapman lazım, değil mi? Hani böyle oturup beklemekle de olmaz. Dikkat etmen gereken şey yok mu? Elbette var. Dağınıklık ve ihmal. Bak, önemli. İhmal yok, dağınıklık yok, tamam mı? Sağlık tarafında da uykusuzluk, biraz yorgunluk gibi konulara dikkat et, tamam mı? Bu hafta özellikle bu alanlarda kendi sakinliğini koruyabilirsen uyku düzeni de düzelir. Bu hafta asıl hedef şu olmalı senin için. Düzen kuran taraf rahat edecek diye düşüneceksin. Düzenini kuramayan, bunu bir sonraki haftaya erteleyen de haliyle o haftayı zorlanarak geçirir, değil mi? Sevgili yay ve yükselen yaylar, aşk, keyif ve sorumluluk dengesi. Oh oh, maşallah almışsınız üçlemeleri yanınıza. Evet, bakalım bu hafta sizin için gökyüzü neler söylüyor. Evet, sizi aşk, çocuklar, hobiler ve keyif aldığınız konular üzerinden aslında destekliyor. Ama bir şartı var, tamam mı? Sizin için de geçerli efendim. Diğer burçları içinde söylemiş olduğum cümle sizin için de geçerli sevgili yaylar. Ciddiye alırsanız bu saydıklarımı yaşayabilirsiniz. Gökyüzü size zaten bu kapıyı açıyor. Uzun zamandır ertelediğiniz bir ilişki konuşması, yarım kalan bir flört ya da hani böyle bir ara bakarım dediğin bir hobin varsa bu hafta çok güzel bir şekilde önüne geliyor. Özellikle biriyle yapılan bir konuşma işin yönünü bak tamamen değiştirebilir, tamam mı? Hafife alma bu konuşmayı. Ama bu hafta böyle öyle ya bakalım nereye giderse gitsin hafta modunda çalışırsan yok. Bu hafta öyle bir hafta değil. Ya devam edeceksin ya da tamamen ne yapacaksın biliyor musun? Beceremiyorum deyip bırakacaksın, akışını kapatacaksın. Çocuğu olanlar içinse sorumluluk artışı gündeme gelebilir. Dikkat etmemiz gereken şey aslında böyle hani keyfe keder hareket etmek, tamam mı? Hani böyle keyfe göre hareket ediyorsan biraz böyle sıkıntılı olabilir. Gökyüzü tabii hemen seni uyarıyor. Hem destekliyor hem uyarıyor. Ne diyor biliyor musun gökyüzü? Seni destekliyorum sevgili yay ve yükselen yaylar. Ama her zaman olduğu gibi bu hafta bir tık daha ciddiyet göstereceksin diyor. Aksi halde ne yaparım biliyor musun seni diyor. Güzel giden her şeyini dağıtabilirim diyor. Yani dağıtabilirim demiyor tabii ki ama hani gerçekten de işin şakası bir tarafa bu hafta gerçekten ciddi olursanız sevgili yay ve yükselen yaylar güzel işleyecek işler. Ama eğer bu kadar ciddiye almaz da ya ne olacak işte gitsin bakalım bu hafta gittiği yere kadar derseniz de bazı şeyler ya da sizin o konfor alanınız var ya onda bir tık böyle dağılmalar söz konusu olabilir. Evet sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar, sizin için de ev, aile ve yerleşim kararları. Evet, sizin için aslında en uygun cümle buydu başlık olarak, tamam mı? Şimdi detaylar. Oğlaklar, bu hafta gökyüzü sizi ev, aile ve yaşam düzeni konularında bak ciddi kararlar almaya zorlayacak, tamam mı? Uzun zamandır böyle düşündüğün bir taşınma, ev değişikliği ya da ne bileyim tadilat, hani aile içinde çözülmesi gereken bir mesele varsa bak hepsini saydım size, tamam mı? Artık bunların netleşme zamanı. Evet, aile içinde yapılacak bir konuşma böyle sandığınızdan daha önemli sonuçlar doğurabilir, tamam mı? Yani hani siz böyle ya ne olacak alt tarafı bir konuşma, içimdekileri anlatayım gibi bir konuşmaya başlayabilirsiniz de hani bu önemli sonuçlar doğurabilecek kısma doğru da gider, tamam mı? Şimdilik böyle gitsin dediğin düzen yürümeyebilir. Bak, önemli detaylar. Gökyüzü sana evet sağlam bir düzen kurman için tabii ki destekliyor. Ama hani yarım işi de kabul etmiyor. Tamam mı? Başladığın işi tamamla diyor. Yarım bırakma diyor. Aslında hayat da böyle değil mi zaten? Yani başladığın bir şeyi yarım bırakmazsın. Ya devam edersin ya da hiç başlamazsın. Yani kural bu. Dikkat etmen gereken şey yok mu? Elbette var. Dikkat etmen gereken şey aslında böyle hangi konu olursa olsun, tamam mı? Konuyu geçiştirmek ya da demin de söylediğim gibi ertelemek. Yani bu hafta böyle almış olduğun kararlar gerçekten uzun vadeli olacak dedim ya. İşte bunları gerçekleştirebilmen tamamen sana bağlı. Tamam, net olacaksın ve kararlı olacaksın. Yani net olduğun takdirde o kadar rahat edeceksin ve rahat ilerleyeceksin. Ama her zaman olduğu gibi böyle bir çelişkide kalırsan ve net olamazsan maalesef o başladığın yere geri dönersin. Evet, geldik sevgili kova ve yükselen kovalara. Sözlerine dikkat et. Şarkı sözü gibi oldu değil mi bu? Evet, sözlerine dikkat ediyorsun. Bak senin için anahtar cümle bu. Tamam, detaylar ne söylüyor? Şimdi kovalar, bu hafta gökyüzü evet sizi iletişim, yakın çevre, kardeşler ya kısa yolculuklar alanında böyle aktif hale getiriyor. Tamam. Gökçe Hanım ne alaka şimdi diyeceksiniz?
Geliyorum, bekle. Telefonlar, mesajlar, görüşmeler yoğunlaşabilir efendim. Güzel Gökçe Hanım, ama geldim işte kritik noktaya. Bu hafta o konuşmaların hiçbiri sıradan değil. Tamam mı? Ne dedim? Sözlerine dikkat et dedim. Ağzından çıkan o bir cümle var ya. Ya böyle bir kapıyı açar ya da o kapıyı çok özür dilerim ama yüzüne kapatıverir. Anladın mı? İşte sözlere dikkat. Özellikle iş konuşmaları, anlaşmalar ya da böyle birine verilen sözler bak çok ciddi sonuçlar doğurur. Aman diyorum, aman. Hani laf olsun beri gelsin diye böyle söylediğin o şeyler var ya. Aman aman. Ya bak, bu hafta böyle deme şansın yok. Anlaştık mı? Bu hafta deme. Bu hakkını bu hafta kullanma. Gökyüzü bak sana da güzel bir destek veriyor. Her birimize farklı farklı yönlerden desteğini verdi, değil mi? Bak seni de destekliyor. Ama ne diyor? Dikkatli ol diyor. Tamam mı? Yani acele konuşma, acele etme. O mesajı çekerken oku, bir kere daha bak diyor. Tamam mı? Düşünmeden de cevap verme diyor. Daha ne desin yani? Ben de daha ne diyeyim? Bu hafta ne yapıyoruz? Az konuşuyoruz ama öz konuşuyoruz, tamam mı? Az konuşuyoruz, doğru konuşuyoruz. Haftayı da kazanan olarak kapatıyoruz. Tamam, anlaştık. Ve geldik son olarak sevgili balık ve yükselen balıklar. Ben balık burçlarını çok seviyorum ya. Ama sizler için bu hafta para ve değer konularının gündemde olduğunu hemen söylüyorum ve yorumuma başlıyorum. Balıklar, bu hafta ne oluyor biliyor musunuz? Gökyüzü sizi maddi konular, kazançlar ve böyle sahip olduklarınız üzerinden ciddi bir değerlendirmeye sokuyor. İyi mi kötü mü? Bilemiyorum. Haftayı değerlendiriyorum. Sizden de güzel yorumlar bekliyorum. Gelir gider dengesi önemli. Tamam. Yaptığınız işin böyle karşılığı, aldığınız ücret gibi konular gündeminize gelecek. Uzun zamandır böyle idare ediyordunuz, değil mi? İşte bu durum artık ne oluyor? Yetmeyecek. Belki bir zam talebi. Bak dikkatli olun, aman diyorum. Belki yeni bir iş arayışı ya da ek gelir düşüncesi bu dönemde oluşabilecek, tamam mı? Daha yoğun duruyor. Bu hafta böyle hani yapılan konuşmalar maddi anlamda yeni bir kapı açabilir ama hani her zaman söylediğimiz gibi bu haftanın ana konusu neydi? Ciddiyet, netlik, değil mi? Kararsızlığa yer yoktu. Ciddi olmanız şart. Tamam. Gökyüzü tabii ki sana destek verir. Neden vermesin bu dönemde? Ama tabii ki her şeyden önemlisi yine senden ne istiyor biliyor musun? Ciddi ol, net ol, kararlı ol diyecek. Dikkat etmemiz gereken şey de tabii ki nedir? Değerimizi düşük görmek ya da böyle hakkımızı aramamak değil ki. Yani ben emeğimi biliyorsam, yaptığım işi biliyorsam bunun hakkını da istemek kadar doğal bir şey yok, değil mi? Ama işte bunları isterken üslup önemli, ciddiyet önemli. Anlatabiliyor muyum? Hani karşı tarafa bu durum nasıl anlattığımız, aktardığımız çok önemli. O zaman ne yapıyoruz? Bu hafta kendine sahip çık. Tamam mı? Ne istediğini kararlı bir şekilde karşı tarafa sun. Kazanırsın. Ama böyle yine her zamanki gibi o kabuğuna çekilip susarsan da bu haftayı maalesef biraz kayıpla kapatabilirsin. Evet, bu haftanın özeti aslında çok net. Hiç bu kadar net kelimesini kullandığım bir herhalde video çekimi olmamıştı. Net. Evet, bahaneler bitti, değil mi? Artık ne söylüyorsan arkasında da durman gereken bir haftada olduğunu sanıyorum. Güzelce anlattım videoda. İşte bu yüzden ne yapıyoruz bu hafta? Küçük gibi görünen hiçbir şeyi konuşmayı, hiçbir kararı da hafife almıyoruz, tamam mı? Bunu öğrendik. Çünkü söylediğimiz bir cümle, attığımız her adım önümüzdeki süreci de ne yapıyor? Doğrudan etkileyebiliyor. Bu olumlu ve olumsuz. Attığın adıma göre de değişiyor, tamam mı? Yoruma açık. Ben bu hafta evet özellikle biraz kısa ve net anlatmak istedim. Çünkü gerçekten uzatılacak bir dönem değil. Evet, her şey çok açık ve net. Her şey ortada. Siz de hayatınızda zaten neyi netleştirmeniz gerekiyorsa bu hafta onu lütfen görmeye çalışın. Eğer hala göremediyseniz de işte bu video sayesinde de görmenizi sağlayacağım. Eğer bu yorumlar size böyle bir şeyler kattıysa her zaman söylediğim gibi o zaman ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Videoyu beğenerek bana tabii ki destek oluyorsunuz. Hatta hype'lamayı lütfen unutmayın, olur mu? Çok daha fazla kişiye ulaşalım. Ailemiz kocaman olsun. Ve en önemlisi tabii ki bu hafta sizin hayatınızda hangi konu netleşiyor? Hadi yorumlara yazın. Birlikte değerlendirelim. Tekrar iyi bayramlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.